Başarılı yatırım, roket bilimi değildir. Çok yüksek IQ veya içeriden tüyo veya şans gerektirmez. Arkadaşım, başarılı yatırım bilgi gerektirir. Başarılı bir yatırım, duyguların onu mahvetmesini önleme becerisiyle birlikte karar vermek için sağlam bir entelektüel çerçeveye ihtiyaç duyar. The Intelligent Investor adlı kitapta Benjamin Graham, duygularınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak mantıkla birlikte böyle bir çerçeve sunuyor. Graham'ın yatırımcıları önemli hatalardan koruyan ve onlara uzun vadeli stratejiler geliştirmeyi öğreten, Değer Yatırımı, Felsefesi, 1949'daki ilk yayınından bu yana, Akıllı Yatırımcı, isimli kitabını borsanın İncil'i yapmıştır. Kitabın felsefesi, değer yatırımına dayalıdır. Bu yatırım yaklaşımını Graham, Columbia Business School'da 1928'de öğretmeye başlamıştır. Graham'ın yatırım stratejisi, son yüzyılda en başarılı olanlardan biri olmuştur. Ayrıca öğrencilerinin birçoğunu görmezden gelmek imkansızdır. Bunların arasında en parlayan yıldız, dünyanın en zengin üçüncü adamı olan Warren Buffett'tir. Akıllı Yatırımcı kitabı size ne öğretir? Akıllı bir yatırımcı, yatırım yapmadan önce her zaman bir şirketin uzun vadeli gelişimini ve yönetim ilkelerini analiz eder. Akıllı bir yatırımcı, yatırımları çeşitlendirerek kendisini her zaman kayıplardan korur. Akıllı bir yatırımcı asla çılgın karlar peşinde koşmaz, ancak güvenli ve istikrarlı getirilere odaklanır. İşte, akıllı yatırımcıdan ebedi yatırım aforizmaları. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenir misiniz? Teşekkür ederim. 1. Ömür boyu başarılı bir şekilde yatırım yapmak, stratosferik bir IQ alışılmadık, piyasa içgörüleri veya içeriden bilgi gerektirmez. İhtiyaç duyulan şey, karar vermek için sağlam bir entelektüel çerçeve ve duyguların bu çerçeveyi aşındırmasını önleme becerisidir. 2. Piyasanın davranışları ne kadar aptalca olursa, yatırımcı için fırsat o kadar büyük olur. 3. Akıllı yatırımcı, iyimserlere satış yapan ve karamsarlardan satın alan bir realisttir. 4. Ne kadar dikkatli olursanız olun, hiçbir yatırımcının ortadan kaldıramayacağı tek risk, yanlış yapma riskidir. Sadece Graham'ın, güvenlik marjı, dediği şeyde ısrar ederek yani bir hisseye asla, fazla ödeme yapmadan, bir yatırım ne kadar heyecan verici görünürse görünsün hata olasılığınızı en aza indirebilirsiniz. 5. Disiplininizi ve cesaretinizi geliştirerek, diğer insanların ruh hali değişimlerinin, mali kaderinizi yönetmesine izin vermeyi reddedebilirsiniz. Sonuçta, yatırımlarınızın nasıl davrandığınızdan çok daha az önemlidir. 6. Bu kitabın amacı, bir yatırım politikasının benimsenmesi ve yürütülmesinde, meslekten olmayanlara uygun biçimde rehberlik sağlamaktır. 7. Wall Street için söylenen, hiçbir ifade Santayana'nın ünlü uyarısından daha doğru ve daha uygulanabilir değildir. Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrar etmeye mahkumdur. 8. Sadece, piyasanın adımlarını takip ederek, sürekli veya kalıcı olarak para kazanan tek bir kişi tanımadık. Bu tarza sahip olmanın popüler olduğu kadar yanıltıcı olduğunu beyan etmekten çekinmiyoruz. 9. Savunmacı veya pasif yatırımcı, ciddi hatalardan veya kayıplardan kaçınmaya öncelik verecektir. İkinci amacı, çabadan, rahatsızlıktan ve sık sık karar verme ihtiyacından kurtulmak olacaktır. 10. Aktif veya agresif yatırımcının belirleyici özelliği, hem sağlam hem de ortalamadan daha çekici olan menkul kıymetlerin seçimine zaman ayırmaya ve özen göstermeye istekli olmasıdır. 11. Yatırımcının temel sorunu ve hatta en büyük düşmanı muhtemelen kendisidir. 12.100 üzerinden 99 hisse için, bir fiyata satın alınabilecek kadar ucuz ve bir fiyata satılacak kadar pahalı olduklarını söyleyebiliriz. 13. Hisse senetlerinde yatırım ve spekülasyon arasındaki ayrım her zaman faydalı olmuştur ve ortadan kalkması endişe kaynağı olmuştur. 14. Spekülatif ve yatırım operasyonlarınızı asla aynı hesapta veya düşüncenizin herhangi bir bölümünde karıştırmayın. 15. Ortalama. Sonuçlardan daha iyi devam etme şansına sahip olmak için, yatırımcı, 1. Doğası gereği sağlam ve gelecek vaat eden ve 2. Piyasalarda popüler olmayan politikaları izlemelidir. 16. Spekülatif hisse senedi hareketleri her iki yönde de, genellikle genel piyasada ve her zaman en azından bazı münferit konularda çok ileri gidiyor. 17. Bir yatırımcı, faaliyetlerinin değerine göre bir hisse senedinin değerini hesaplar. 18. Bir spekülatör, bir hisse senedinin fiyatının artacağına dair kumar oynar çünkü bir başkası onun için daha fazla ödeyecektir. 19. Yatırım yapanlar kendileri için para kazanır, spekülasyon yapan insanlar komisyoncuları için para kazanıyor. Ve bu da, Wall Street'in yatırım yapmanın kalıcı erdemlerini sürekli olarak küçümsemesinin ve spekülasyonun şatafatlı cazibesini öne çıkarmasının nedenidir. 20. Spekülasyonu yatırımla karıştırmak her zaman bir hatadır. 21. Herhangi bir yatırımın değeri, ona ödediğiniz fiyatın bir fonksiyonudur ve her zaman öyle olmalıdır.
22, Graham'ın varlıklarınızı nasıl tahsis edeceğiniz konusundaki tartışmasıyla ilgili en çarpıcı şey hisse senetleri ve tahviller arasında, yaş kelimesinden hiç bahsetmemesi var. 23, periyodik yeniden dengelemenin güzelliği, sizi yatırım kararlarınızı basit, objektif bir standarda dayandırmaya zorlamasıdır. 24, menkul kıymet satın alma işlemine yeni başlayanlara, çabalarını ve parasını piyasayı yenmek için boşa harcamamalarını tavsiye ediyoruz. Güvenlik değerlerini incelemesine ve başlangıçta fiyat ve değere karşı kararını mümkün olan en küçük meblağlarla test etmesine izin verin. 25, birini sizin için hisse senedi veya yatırım fonu seçmesi için kiralamaktan utanmanıza gerek yok. Ancak asla yetkilendirmemeniz gereken bir sorumluluk var. Kararları her zaman siz vermelisiniz, bir danışmanın güvenilir olup olmadığını araştırmalı ve makul ücretler talep etmelisiniz. 26, binlerce insan denedi ve delil açık. Ne kadar çok alt-sat yaparsan, o kadar az kazanırsın. 27, kelepir hisse konusunu, analizle belirlenen gerçekler temelinde, satıldığından çok daha değerli görünen bir konu olarak tanımlıyoruz. Yani kelepir, pahalıya mal olur. 28, ideal bir dünyada, akıllı yatırımcı, hisse senetlerini sadece ucuz olduklarında tutacak ve aşırı fiyatlandırıldıklarında satacak, sonra tahvil ve nakit sığınağına girip, hisse senetleri, ucuz hale gelince tekrar satın alacaktır. 29, finansal piyasalar geçmişe bakarak okunamaz. Geçmişe baktığında her zaman tam isabetle açıklarsın olan biteni, ancak öngörü yasal olarak kördür. Bu nedenle, çoğu yatırımcı için piyasa zamanlaması yani en üstten satıp, en alttan almak, pratik ve duygusal olarak imkansızdır. 30, bir hisse senedi için çok fazla ödeme yapmanız, o hissenin harika bir şirket, büyük bir yatırım olduğu anlamına gelmez. 31. Akıllı yatırımcı, büyümekte olan hisse senetlerine en popüler oldukları zaman değil, bir şeyler ters gittiğinde ilgi duyar. 32. Genel halkın piyasa tahminlerinden para kazanabileceğini düşünmek saçmadır. 33. %50'lik bir düşüşün, önceki %100'lük bir ilerlemeyi tamamen dengelediği unutulmamalıdır. 34. Akıllı yatırımcı bile kalabalığı takip etmekten kaçınmak için büyük bir irade gücüne ihtiyaç duyabilir. 35. Fiyat dalgalanmalarının gerçek yatırımcı için tek bir önemli anlamı vardır. Ona, fiyatlar keskin bir şekilde düştüğünde akıllıca satın alma ve çok yükseldiklerinde akıllıca satış fırsatı sağlarlar. 36. Spekülatörün birincil çıkarı, piyasa dalgalanmalarını önceden tahmin etmek ve bunlardan kar elde etmektir. Yatırımcının asıl çıkarı, uygun fiyatlarla uygun menkul kıymetler elde etmek ve elde tutmaktır. 37. Piyasa kotasyonlarının avantaj sağlamak için veya göz ardı edilmek için orada olduğunu unutmayın derim. 38. Asla yükseldiği için hisse almayın veya düştüğü için satmayın. 39. Yatırımcı, ana parasını ve getirisini ilk anda sorgulanmasa bile, uzun vadeli bir tahvilin, faiz oranlarındaki değişikliklere tepki olarak, piyasa fiyatında büyük farklılıklar gösterebileceğinin farkında olmalıdır. 40. Wall Street'te önemli hiçbir şeyin tam olarak daha önce olduğu gibi gerçekleşeceği düşünülemez. 41. Buy market, hisse senetlerini her zaman bir değerleme uzmanının veya özel bir alıcının bir işletmeye değer vereceği şekilde fiyatlandırmaz. Bunun yerine, hisse senetleri yükselirken, objektif değerlerinden daha fazlasını mutlu bir şekilde ödemeyi önerir ve hisseler aşağı inerken, onları gerçek değerlerinden daha düşük bir fiyata çaresizce terk eder. 42. Akıllı yatırımcı, buy marketi tamamen görmezden gelmemelidir. Bunun yerine, onunla iş yapmalısınız ancak yalnızca sizin çıkarlarınıza hizmet ettiği ölçüde. 43. Buy market'in işi size fiyatları sunmaktır, sizin işiniz, onlara göre hareket etmenin sizin yararınıza olup olmadığına karar vermektir. Sürekli sana yalvarıyor diye onunla ticaret yapmak zorunda değilsin. 44. Yatırım, başkalarını oyunlarında yenmek değildir. Bu, kendi oyununuzda kendinizi kontrol etmekle ilgilidir. 45. Yatırım başarınızı ölçmenin en iyi yolu, piyasayı geçip geçmediğiniz değil, sizi gitmek istediğiniz yere götürme ihtimali olan bir finansal plan ve davranış disiplini uygulayıp uygulamadığınızdır. 46. Sadece, danışmanların dürüstlüğünün ve yeterliliğinin tam olarak kanıtlandığı istisnai durumda, yatırımcı, verilen kararı anlamadan ve onaylamadan danışmanının tavsiyesi üzerine hareket etmelidir. 47. Finansal geleceğini bir danışmanın ellerine teslim etmeden önce sadece seni rahat ettirmekle kalmayıp dürüstlüğü piyasanın ötesinde olan birini bulman zorunludur. 48. Danışmanlık ücretleri, yıllık olarak varlıklarınızın %1'inden fazlasını tüketiyorsa, muhtemelen başka bir danışman bulmalısınız. 49. İdeal hisse senedi analizi biçimi, menkul kıymetin cazip bir satın alma olup olmadığını belirlemek için mevcut fiyatla karşılaştırılabilecek bir değerleme ile başlar. 50. Tahmini kazanç ile yapmanız gereken tek şey onları görmezden gelmektir.
51. Yüksek değerlemeler yüksek riskler gerektirir. 52. Savunma portföyleri bile zaman zaman değiştirilmelidir. Özellikle satın alınan menkul kıymetler görünüşte aşırı bir prime sahipse ve çok daha makul fiyatlı olanlarla değiştirilebiliyorsa. 53. Bir savunma yatırımcısı, bir ayı piyasasının enkazına sabırla ve sakince bakarak her zaman başarılı olabilir. 54. Bugünün en iyi değerleri genellikle bir zamanlar sıcak olan ve o zamandan beri soğuk kalmış hisselerde bulunur. 55. Bilinen cari fiyatı gelecekteki bilinmeyen kazançlara bölerek bir fiyat, kazanç oranı elde etmek mantıksızdır. 56. Bir hisse senedinin fiyat, kazanç oranını, son 3 yıldaki ortalama kazanca bölüp kendiniz hesaplayın. 57. Kanıtlanabilir kelepir bir fırsat olmadıkça, bir portföy oluştururken, ikinci kalite ihraçlardan kaçının. 58. Bir şirketin işlerinde kullandığı sermayeden gerçekten ne kadar kazanç sağladığını görmek için EPS'nin ötesine yatırım getirisine, ROIC bakın. 59. Wall Street'in birkaç ihtiyatlı ilkesi vardır, sorun en çok ihtiyaç duyuldukları anda unutulmalarıdır. 60. İyi ve kötü şirketler olmasına rağmen iyi hisse diye bir şey yoktur, sadece gelip giden iyi hisse senedi fiyatları vardır. 61. Kısa vadede piyasa bir oylama makinesi, uzun vadede ise bir tartı makinesidir. 62. Akıllı yatırımcı, piyasa paniklerinin iyi şirketler için büyük fiyatlar ve büyük şirketler için iyi fiyatlar yaratabileceğini kabul etmelidir. 63. Sağlam yatırımın sırrı iki kelimedir. Güvenlik marjı. 64. Güvenlik marjı, her zaman ödenen fiyata bağlıdır. Mesela, hissenin ölü fiyatından yüksek. Hemen satabileceğiniz bir fiyattan küçük. Fakat henüz daha yüksek bir fiyat tahtaya yazılmamış olacak. 65. Güvenlik marjı kavramı ile çeşitlendirme ilkesi arasında yakın bir mantıksal bağlantı vardır. 66. Çeşitlendirme, muhafazakar yatırımın yerleşik bir ilkesidir. 67. Yeterince düşük bir fiyatın, alıcının bilgili ve deneyimli olması ve yeterli çeşitlendirme uygulaması koşuluyla vasat kalitede bir güvenlik marjını sağlam bir yatırım fırsatına dönüştürebileceğini iddia ediyoruz. Çünkü, fiyat önemli bir güvenlik marjı oluşturacak kadar düşükse, güvenlik payı yatırım kriterimizi karşılar. 68. Yatırım işe benzedikçe zekileşir. 69. Biraz para kaybetmek, yatırım yapmanın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bunu önlemek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ancak akıllı bir yatırımcı olmak için, paranızın çoğunu veya tamamını asla kaybetmemenizi sağlamak için sorumluluk almalısınız. 70. Bir yatırım için çok fazla para ödemeyi reddederek, servetinizin kaybolma veya aniden yok olma olasılığını en aza indirirsiniz. 71. Yatırım yapmadan önce, haklı olma olasılığınızı gerçekçi bir şekilde değerlendirdiğinizden ve yanlış olmanın sonuçlarına nasıl tepki vereceğinizden emin olmalısınız. 72. Başarılı yatırım, riski önlemekle değil, yönetmekle ilgilidir. 73. Özünde, belirsizlik ve yatırım eş anlamlıdır. 74. Geleceğe dair kurtarıcı bir inanç olmadan, hiç kimse hiçbir zaman yatırım yapmaz. Yatırımcı olmak için daha iyi yarınlara inanan biri olmalısınız.